Dünya yeniden bir krizin eşiğinde. Ama bu sefer mesele sadece iki ülkenin kapışması değil. Bu yaşananlar çok daha derin, çok daha karmaşık ve perde arkasında yazılan bambaşka bir senaryonun sahneye konmuş hali olabilir. Evet, konuşacağımız konu İran-İsrail gerilimi. Ama özellikle de son günlerde adı sıkça duyulan o çarpıcı operasyon Rising Lion, yani yükselen aslan. Güzel ülke Türkiye. Karakutu kanalından herkese selam. Yeni videolar için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her şey İsrail'in İran'ın en önemli askeri ve nükleer tesislerinden birine düzenlediği saldırıyla başladı. İlk açıklamalarda detay verilmedi ama kısa sürede olayın büyüklüğü ortaya çıktı. Uçaklar, insansız hava araçları, siber saldırılar ve hedefte İran'ın savunma sistemleri, radar kuleleri, balistik füze merkezleri vardı. İsrail bu saldırıyı açıkça üstlenmedi. Ama dünya medyası uydudan alınan görüntüler ve uzman analizleriyle saldırının arkasında İsrail'in olduğunu hemen anlamıştı. Bu operasyon sıradan bir askeri hamle değil, çok önceden planlanmış, koordineli, teknolojik ve psikolojik bir saldırıydı. Peki bu operasyonun amacı neydi? Sadece İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmak mı? Yoksa daha derin bir mesaj mı veriliyordu? Çünkü bu saldırı İran'ın nükleer programında önemli bir dönemece girildiği günlerde gerçekleşti. İsrail yıllardır İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemek istiyor. Bu operasyon aslında bunu yaparsan seni durdururuz mesajı olabilir. Ama işin bir başka boyutu daha var. Bazı uzmanlara göre bu operasyon aynı zamanda İsrail'in iç kamuoyuna yönelikti. Netanyahu hükümeti içeride büyük bir baskı altında. Ekonomik sorunlar, protestolar, yolsuzluk iddiaları, böyle bir dış operasyon halkın dikkatini başka yöne çekmek için ideal bir fırsat olabilir. İran ise bu saldırıya sessiz kalmadı. Yetkililer bu bir savaş ilanıdır dedi. İsrail saldırısından sonra 13-14 Haziran gecesi İran, True Promise 3 adlı karşı operasyonu başlattı. İran, Tel Aviv, Kudüs ve stratejik noktalara 150 balistik füze ve 100 drone gönderdi. Bazı füzeler Iron Dome sistemini aşarak isabet etti. En az 3'ten 10'a kadar sivil hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. En dikkat çekici olan İran'ın kullandığı H-Kassim füzeleri oldu. Gaseyn Yavkelari bu sistem İsrail hava savunmasını geçerek stratejik hedeflere sembolik mesaj verdi. Weizmann Bilim Enstitüsü gibi bilimsel yapıların da hedef alınması, saldırının sadece askeri değil psikolojik etkisi olduğunu gösteriyor. Saldırı sonrası İsrail'de sivil savunma alarma geçti. Ben Gurion havalimanı geçici süreyle kapatıldı. Başbakan Netanyahu, İsrail kendini savunacak mesajı verdi. ABD Patriot bataryalarıyla destek sağladı. Ancak İran-ABD nükleer görüşmeleri askıya alındı. İran'ın misillemesi, Filistin cephesindeki gerilimi dindirmedi. Hamas ve Hizbullah alarm durumunda, Lübnan sınırında unsurlar teyakkuzda. Bu durum tüm Orta Doğu'da yeni bir kriz dalgasının başlangıcına işaret ediyor. Savaş geleneksel silahlardan öte artık dijital ortamda da yapılıyor. İran GPS karartma sistemleriyle İsrail radarlarını yanıltırken İsrail de İran enerji altyapısına siber saldırılar başlattı. Bu savaşın yeni boyutunu temsil ediyor. İran'ın Fattah 1 ve Qassem Bassir gibi hipersonik füze sistemlerini kullanması balistik saldırı kapasitesini eşik atlatıyor. Bu sistemler gelecekteki gerilimlerde yeni gölge faktörü olacaktır. Bu noktada şu soruyu sormak gerekiyor. Bu sadece iki ülkenin birbirine diş geçirme savaşı mı, yoksa küresel bir planın parçası mı? Dünyadaki birçok analist bu saldırının zamanlamasına dikkat çekiyor. Rusya-Ukrayna savaşı hala sürüyor. Çin-Tayvan hattı gergin, ABD seçimleri yaklaşırken Orta Doğu'da böyle bir kıvılcımın çıkması sadece tesadüf olabilir mi? Özellikle Çin'in İran'la son dönemde yaptığı enerji anlaşmaları ABD'yi rahatsız etmişti. İran'ın Çin ile kurduğu bu bağ, Batı'nın oyun planını bozuyordu. İsrail üzerinden verilen bu mesaj aslında Çin'e de bir uyarı olabilir. İran'ı yanınıza almak kolay olmayacak. Ayrıca İran'ın Suriye üzerinden Hizbullah'a verdiği destek İsrail için büyük bir tehdit. Bu operasyon aynı zamanda Suriye'deki İran varlığına da bir gözdağı niteliğinde.
Sosyal medyada yayılan görüntülere baktığımızda saldırının boyutunun düşündüğümüzden de büyük olduğu görülüyor. Uydu görüntülerinde geniş çaplı yıkım alanları, yanan tesisler, panik halinde sokaklara dökülen insanlar var. Şimdi İran medyası bu görüntüleri sansürlemeye çalıştı ama internet çağında hiçbir bilgi sonsuza dek saklanamıyor. Ve asıl çarpıcı olan neydi biliyor musunuz? Bazı kaynaklara göre saldırı klasik savaş uçaklarıyla değil, gelişmiş siber sistemler ve yapay zeka destekli İHA'larla gerçekleştirildi. Yani artık savaş sadece gökyüzünde değil, ekranlarımızda da yaşanıyor. Bu da bizi şu noktaya getiriyor. Geleceğin savaşları nasıl olacak? Düğmeye birileri basıyor ve binlerce kilometre öteden bir ülkenin askeri gücü çöküyor. İnsanlar neler olduğunu anlamadan savaş çoktan bitmiş oluyor. Bu artık klasik savaş düzeninin değil, sessiz savaşlar döneminin habercisi. Bu saldırının yankıları hala sürerken dünya diken üstünde. İran'dan gelecek olası bir misilleme bölgede büyük bir savaşı tetikleyebilir. Hele ki bu karşılık İsrail içinde bir hedefe yapılırsa sonuçları çok daha yıkıcı olur. Peki ya Türkiye? Bu gelişmeler Türkiye'yi nasıl etkiler? Türkiye, her ne kadar doğrudan bu çatışmanın içinde olmasa da bölgesel güç olarak önemli bir konumda. İran'la tarihi, kültürel ve ekonomik bağları var. Aynı şekilde İsrail ile de zaman zaman gerilimli, zaman zaman diplomatik ilişkiler yürüten bir ülke. Bu nedenle Türkiye'nin bu denklemde taraf olmak gibi bir lüksü yok, stratejik dengeyi korumak, arabuluculuk rolünü devam ettirmek zorunda. Ama bir yandan da sınırlarımızın güvenliği, enerji hatları, ticaret yolları bu çatışmadan doğrudan etkilenebilir. Peki uzun vadede bizi neler bekliyor? Bu tür yüksek profilli operasyonlar yalnızca bir gecelik bombalamalarla sınırlı kalmaz, uzun vadede etkileri çok daha derin olur. Operation Rising Lion'un yankıları daha yeni başlıyor. İran bu saldırıya karşılık verme sözü verdi. Ama ne zaman, nasıl ve hangi şiddette bir karşılık olacağı büyük bir belirsizlik. İsrail tarafı stratejik caydırıcılık sağladığını iddia ediyor. Ancak aynı zamanda bölgede sürekli tetikte kalmak zorunda. Bu da demek oluyor ki bir süre daha İran'ın füzeleri, Hizbullah'ın roketleri ve siber saldırılarla geçen uykusuz geceler onları bekliyor. Bölgedeki diğer ülkeler için de tablo parlak değil. Özellikle Lübnan, Suriye, Irak gibi ülkeler yeni bir vekalet savaşının ortasında kalabilir. Türkiye ise sınır güvenliği açısından alarmda. Çünkü İran'ın olası misillemesi sadece İsrail'i değil, onunla ittifak yapan tüm ülkeleri ve hatta lojistik destek veren bölgeleri de hedef alabilir. Ekonomik anlamda ise durum daha da karmaşık. Petrol fiyatları tırmanıyor, Körfez'deki enerji yolları tehdit altında. Bu da küresel enflasyon üzerinde baskı yaratacak gibi duruyor. Özetle, Rising Lion sadece İran'a değil tüm dünyaya gönderilen bir mesajdı. Yeni dünya düzeni çatışmasız kurulmayacak. Şimdi gelelim işin en gizemli tarafına. Evet, ortada bir saldırı var. Evet, tesisler vuruldu. Ama ya asıl hedef bu görüntülerin arkasındaki büyük planın üzerini örtmekse? Bazı komplo teorisyenlerine göre bu saldırı dünyada yeni bir kaos düzeni yaratmak için planlı olarak sahneye kondu. ABD, Çin'in Orta Doğu'daki enerji bağlantılarını kesmek, Avrupa'yı yeniden Amerikan gazına bağımlı hale getirmek istiyor olabilir. İran ise bu oyunda figüran olarak seçilmiş olabilir. Bir başka teoriye göre saldırının gerçek hedefi İran değil, içerideki kamuoyları. İsrail'in kendi halkına bakın tehditlere göz açtırmıyoruz demesi, İran'ın ise halkını Batı yine saldırıyor, safları sıklaştıralım diyerek kendi iç muhalefetini bastırması. Her iki tarafında bu krizden siyasi fayda sağlamaya çalıştığı iddiaları havada uçuşuyor. Ve elbette medyanın rolü. Sosyal medyada yayılan sahte görüntüler, manipülatif haritalar, çarpıtılmış bilgiler. Sahi biz gerçekten neyin gerçek olduğunu biliyor muyuz? Yoksa sadece gösterilmek istenenleri mi görüyoruz? Bu noktada şu soru önem kazanıyor. Gerçek savaş topraklar arasında mı yoksa zihinlerimizde mi yaşanıyor? Günümüz dünyasında yaşanan her kriz sadece politik ya da askeri bir mesele değil. Aynı zamanda ekonomik, dijital, psikolojik ve hatta kültürel boyutları olan çok katmanlı bir yapı. Komplo teorileriyle, stratejik hesaplarla ve medya manipülasyonlarıyla şekilleniyor ve şimdi sıra sizde.
Sizce bu saldırı sadece bir askeri operasyon muydu? Yoksa çok daha büyük bir küresel oyunun ilk hamlesi mi? Görüşlerinizi yorumlara yazın, birlikte tartışalım. Kara Kutu'da gerçekleri birlikte aramaya devam edeceğiz. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların daha sık gelmesini istiyorsanız bizleri takip etmeyi, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Türkiye'nin Kara Kutusu.